Kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir poğaçayla geldim karşınıza. Bu poğaçamızın yapımı çok kolay, lezzeti muhteşem. Mutlaka yapmanızı öneririm. Evet, şimdi bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim ve görüyorsunuz yumuşacık. Mutlaka yapın derim. Evet, hamurumuzu oluşturmak için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumuzu tabağımıza aldık. 1 paket kuru maya ve 3 çorba kaşığı şekerimi tabağıma aldım. Maya ve şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz. Evet, yarım su bardağı sıvı yağımı dahil ediyorum. 2 yumurta akını da dahil ediyorum. Sarılarını üzerine sürmek üzere ayırdım. Tekrar çırpıyoruz. Evet, kafi derecede çırptım. Şimdi çırpıcımı çıkarıyorum. Şimdi unumuzu peyderpey dahil edelim. Evet, bir miktar un aldım. 1 tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Şimdi hamurumu oluşturmaya başladım. Gerçi pek çok videomda söylüyorum ama tekrar edeceğim. 1 paket kuru maya ile yarım paket yaş maya aynı görevi yapıyor. Evet, biraz daha un dahil edeceğim. Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Şimdi 1 tatlı kaşığı sıvı yağ dahil ediyorum. Onunla hamurumu iyice toparlayacağım. Evet, hamurumuz gayet güzel oldu. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel kabardı. Bu arada ben hamurum için 6 su bardağı un kullanmıştım. Onu söylememişim. Onu da söylemiş olayım. Şimdi toparlayıp tezgaha alıyorum. Evet, tezgahıma bir miktar un serptim. Şimdi hamurumu üzerine alıyorum. Biraz havasını aldırıyoruz. Evet, şimdi bezelere ayırıyoruz arkadaşlar. Evet, bezemi oluşturmaya başladım. Tamamını beze haline dönüştürelim. Evet arkadaşlar, bunu serptim. Bezelerimi üzerine koydum. Şimdi üzerine örtüp 15 dakika bekletiyorum. Evet, 15 dakika bekledim.
Şimdi bir miktar sıvı yağla tezgahımı yağlıyorum. İlk bezemi alıyorum. Hemen açmaya başlıyorum. Evet, bezemizi el yordamıyla şöyle hafif biraz açıyoruz. Oda sıcaklığında erittiğimiz tereyağımızdan sürüyoruz. Evet arkadaşlar, oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımızı sürdük. Şimdi bir miktar beyaz peynir koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı koyuyorum arkadaşlar ben. Siz her şeyi koyabilirsiniz. İçerisine kaşar da kaldırır. Evet, bu şekilde sardım. Uçlarını getirdim. Birleştirdim. Şimdi bunu böyle kenara koyuyorum ama birleşme noktasını alta getiriyorum. Şurayı alta getiriyorum. Kenara alıyorum. Evet, bir tane daha açalım. Görüyorsunuz, el yordamıyla çok kolay açılıyor. Zaten hamurumuz çok güzel. Tekrar tereyağından sürüyorum. Bir tatlı kaşığı peynirimden dahil ettim. Gördüğünüz gibi şuradan güzelce kapattım ve sarıyorum. Evet, şu uçlarını da getirelim. Biraz uzattım. Evet, yine az önce dediğim gibi birleşme noktası alta gelecek şekilde kenara alıyorum. Evet, ilk hazırladığım bezemden başlıyorum. Toplamda 12 bezem oldu arkadaşlar benim. Şöyle şu şekilde kıvırarak hafif inceltiyorum ve sonra şurayı eziyorum, bakın. Diğer ucu şu ezdiğim noktaya getirip bırakıyorum. Şu şekilde ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sıkı sıkı birleştirdim. Son derece basit ve 8 yaptım. Buyurun. Evet, bir tane daha yapalım. Şu şekilde çok rahat oluyor. Evet. Yine bir ucunu ezdim. Diğer ucu getirip o ezdiğim noktaya koyuyorum. Bakın şu şekilde. Hemen birleştirdim. Görün diye böyle çeviriyorum. Evet, birleştirdim şuraya sıkıca. Evet. Hemen çeviriyorum şu şekilde. Çok basit arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet, üzerini kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Tepsi mayamız geldi. 2 yumurta sarısı vardı. Üzerine bir tatlı kaşığı da süt dahil ettim. İyice karıştıralım. Sürmeye başlayalım. Evet. Hassas darbelerle yumurtayı sürelim arkadaşlar. Havasını aldırmayalım. Evet, bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, susam ve çörek otu istediğiniz gibi dahil edebilirsiniz. İster haşhaş, ister çörek otu, ister susam. Ben çörek otuyla susamı tercih ettim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, susam ve çörek otunu döktüm. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıksın, tekrar görüşelim. Evet, ilk sıcaklığı çıksın, görüşelim demiştim. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi görüyorsunuz nasıl da yumuşacık, sünger gibi. Bakın, gördüğünüz gibi altı üstü enfes pişti, yumuşacık. İstediğiniz gibi yumak yapın, açılıp aynı şekli alıyor. Hakikaten çok nefis bir poğaça. Evet, bu poğaça ya da açmamızı görüyorsunuz nasıl da tel tel ayrıldığını. Enfes bir açma. Bu açmayı emin olun pek çok pastanede bulamazsınız. Çok özel pastanelerde bunu bulabiliyorsunuz ve emin olun ustasından alınmış bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.